Evet, herkese merhabalar. Dert'e hoş geldiniz. Ben Tugay Kaban. Ben Enes Malik Bayraktar. Biraz önce Enes bir fikir attı ortaya. Ve ben de bu fikir üzerine neden bir podcast yapmıyoruz dedim. Uzun zamandır yapmıyoruz Dert Ap'la podcast. O yüzden kayda başladık. Evet. Enes, Şimdi ben Hayat filmi, Zeki Demirkubuz'un son sinema filmi olan Hayat filmi üzerine bir cümle attım ortaya. Tugay da bu konuyu hadi gel konuşalım dedi. Evet. Konu şu, benim sorduğum soru şu. Yani soruda değil de bir önerge gibi düşünelim. Tamam. Dedim ki yok ya dedim. Zeki Demirkubuz gerçekten yapamıyor bu işi. Yani bu işi yapıyorsa gerçekten Nuri yapıyor dedim. Nuri Evet. Bilge Ceylan. Evet, bu şimdi şöyle. Enes bunu söylerken ben onu anlıyorum. Bunu söylerken şunun için söylüyor. Ya sinema yapamıyor falan değil. Aslında Enes'in hissettiği şeyi ben anlıyorum. Enes'e hissettirilen şeyi anlıyorum aslında ben. Ben öyle düşünüyorum Enes. Yani sana hissettirilen bir şey var. Bu sadece senin için geçerli değil. Bana da öyle. Avrupa'dakine de öyle. Kazakistan'dakine de öyle. Çin'dekine de öyle. Anladın mı? Hissettirilen bir şeyler var insanlara. Mesela Nuri Bilge Ceylan sinema yapabiliyor. Ama Zeki Demirkubuz yapamıyor. Neden? Çünkü bunu aslında sana hissettiriyorlar. Zeki veya Nuri değil. Bunu o eserleri bir şekilde toplumun içerisinde deveran eden bazı mekanizmalar hissettiriyor. Deveran ettiren. Ne ama yani Mesela şimdi övgüler. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu'nu bir adı zamanlar Anadolu'dasını bana ne hissettirdi de ben beğendim onları. O zaman şöyle bir açıklama yapayım. Mesela ben şimdi biraz önce bak üstüne geldi tamamıyla şu anda konuyu açıklamak için söylüyorum. Biraz evvel bilgisayarda Cem Adrian'ın Öf Öf türküsünü yani seslendirdiği Öf Öf türküsünü dinliyordum. Orkestra eşliğinde böyle. Evet. Tamam mı? Hiç de sevmem o adamı. Tamam şimdi o ayrı. Şimdi dinlerken bak şöyle ben de normal çok dinlemem yani. Evet. Bence o türküleri hani daha çok halk ağzıyla söyleyen sanatçılar benim tercihim. Fakat önüme denk geldi bir açayım dedim ve şunu keşfettim Enes. Evet. Şimdi Hans Zimmer diye bir adam var değil mi? Evet. Biliyorsun. Evet. Yani Meşhur. meşhur Interstellar işte Karayip Korsanları odur budur. Bütün ünlü yapımların bestekarı. Evet. Ama adam nasıl besteler yapıyor? Bütün orkestra böyle derinlik, anladın mı? Giriflik falan filan böyle. Coşuyor. Ha onu kafamızda o zaten olmuş yani gerçekte de böyle tabii ama onun reklamı da var yani öyle hissettirilme açısından. Abi ben baktım sana bir şey diyeyim mi? Cem Adrian'ın yaptığı şarkı Aynısı mı? abi daha derin ya. Ya gerçekten bak ben öyle hissettim yani. Belki bunu yanlış hissediyorum ama bence doğru hissediyorum. Biz neden Cem Adrian'ın o yaptığı şeyi öyle hissetmiyoruz? Aslında senin ayrımın yani Nuri ve Zeki arasındaki yaptığın ayrım bununla bence benzer. Böyle düşünüyorum. Anlatabildim mi meselemi? Anladım ama bence öyle değil. Neden? Çünkü bir zamanlar Anadolu'da filmini hep överiz ve Evet. bizce ülkenin en iyi filmidir. Evet, bu zamana kadar çekilmiş en iyi Türk filmi. Evet. Yani bir zamanlar Anadolu'da filmini bir kefeye koy, Kış Uykusu'nu bir kefeye koy. Yine bir zamanlar Anadolu'da Ağır bas. ağır basar. Kesinlikle. Kış Uykusu kötüdür diye değil. Evet. O da iyidir. Ama bir zamanlar Anadolu'da bütün dekoruyla, senaryosuyla, görüntüsüyle, oyunculuğuyla artık ne zıkkımsa hepsi bir şekilde tartıda ağır basıyor. Evet. Şimdi senin söylediğin Hans Zimmer dediğin örnek. Hı hı. Bir kere adamın genellikle bizim bildiğimiz kadarıyla yani dinlediğimiz kadarıyla yapımların müzikalini Evet. dinlediğimiz için bize biraz duygusal olarak bize hoş geliyor. Bu bir gerçek. Yani duygusal olarak zaten biz seviyoruz. Sevdiğimiz için de o yapımları dinliyoruz ve hoşumuza gidiyor. Şimdi Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kuru Otlar Üstüne baktığın zaman o kadar bizi şey yapmadı, coşturmadı yani. Bak ben sana bir şey diyeyim mi? Şunu şöyle açıklayayım o zaman. Sana anlatmak istediğim şu şekilde açıklamaya çalışayım. Farklı örnekler kullanmaya çalışıyorum. Enes, bugün Nuri Bilge Ceylan denince önünde nasıl bir portre canlanıyor? Yani şu son iki filmiyle beraber düşüşte olmasıyla Öyle beraber değil, öyle değil. Filmleri açısından değil. Kişilik olarak nasıl bir portre canlanıyor? tam bir karşında? Anadolu insanı. Yani böyle şöyle diyeyim o zaman yardımcı olayım. Böyle sakin, Evet, böyle bir entelektüel görünen, evet, tamam mı? Ve bir söz söylersem o söz doğrudur gibi. gibi konuşan, Evet, tamam mı?
Böyle bir kişilik var. Değil mi? Nuri Eyvallah, Bilge dediğin Ceylan doğru, karşılığı. kabul Buna ediyorum. benzer yani. Peki Zeki Demirkubuz deyince böyle aylak, tamam mı? İşte küfür edebilen rahatlıkla, yani sinirlendiğinde veya bir şeyi açıklarken halk ağzıyla, tamam mı? O çizdiği karakterler gibi bazen. Evet. Tamam mı? Evet. Böyle bir kişilik. İşte sana bence böyle hissettiren, yani Zeki Demirkubuz'un yapamadığını hissettiren bu tiplemeler, yani anladın mı? Cem Adrian doğulu, yani doğulu derken doğuda yaşayan, Türkiye'de yaşayan, böyle çok büyük yapımları bestelememiş, işte söylememiş veya biri. Ama Hans Zimmer reklamı pohpohlanan, sürekli reklamları bile pohpohlanan yani bir kişilik. Ben böyle düşünüyorum. Senin aklında böyle uyanmasının sebebi bence bu. Ben bilmiyorum, tam da ifade edemedim kendimi ama Benim dediğimi anladın mı? senin dediğini anladım ama ben öyle düşünmüyorum işte, o yüzden. Ben de açıklama gereği duyuyorum şu an ama bir metrobüse binme durumum var şu an. Haliyle çok yoğun bir şekilde kalabalık cereyan ediyor. Bir an önce bir binip daha sonrasında En azından bu geldiğimiz başlı bir noktada şeyleri belki açıklamaya gerekirse çalıştık. konuşma yaparız, devam ederiz diye düşünüyorum. tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi dinleyenlere de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dilim Evet, döndü. yine dönmedi. dil bağın sana engel oluyor Enes. İstanbul'da şu an güzel, sakin bir hava seyrediyor. Hava yumuşak ama aynı zamanda kış havası olduğu için sertlik hissediliyor. Evet. Üstünüzü iyi giyinin, kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşça kalın. kalın.